Sanki şey gibi Minecraft'ta çöl tapınağı bulmuşuz. Arkadaşlar çöle geldik, çöle, Yezde geldik. Çek bakayım şöyle şuraları böyle. Jessica! Şuraya çeksene. Akşam için otobüs bileti almalıyız Şiraz'a. Hadi gidelim. Ticket counter diyor şurada abi. 2 kişi için 530 İran riyali. Şimdi bak bu 500 bozuklardan. Bu da mı 500? 550 riyal kaç para ediyor? Galiba 70 cent ediyor. Snap çağırmayı başardık. Arkadaşlar şimdi arabanın rot balansını göstereceğim size. Bakın araba şu an düz gidiyor ama direksiyonun pozisyonuna bakın. Tapınağa geldik. Tapınaktır ya bura. Taksici bizi burada bıraktı. Buradan yürümemiz gerekiyor. İçeriye girmek için de 2 milyon riyal veriyoruz. 2 milyon riyal de kaç para eder? 2,5 dolar ediyor. Taksi alalım onu. Burada 2 tane var. Büyük olanı çıkılmıyor büyük bir olasılıkla. Biz bu küçük olan turistiye çıkıyoruz. Zerdüştler ölülerini bu tapınaklarda yıkıyorlar. Tapınak demek de aslında doğru değil. Sadece ölülerini defnetmek için kullanıyorlar. Bunun sebebi ise Zerdüştler doğaya çok saygı duyuyorlar. Ateş, su ve toprağı kirletmemek için ve ölümle yaşam dengesini korumak için akbabalara yem ediyorlar ölüleri. Bu sessiz kulelerde ölülerini defnetmek için Zerdüştler çok uzak yerlerden geliyorlar. O yüzden dinlenmek için de bir alan gerekiyor. Onlar da burayı bir dinlenme alanı şehri yapmışlar. Her köylü kendisine özel bir kale inşa etmiş. Nasıl okunuyor bu? Kale. Kaledir bence bu ya. Birinin içine gerek ya. Diyor ki the person in charge of the funeral service. Cenazeyi defneden, bu ritüeli yaptıran kişiye nesasalar deniyormuş. Genelde insanlar enfeksiyondan ölüyormuş. Ölüyle direkt temas kurdukları için nesasalar da köylere alınmıyormuş. Sadece burada yaşıyormuş. İşte o yeraltı yerleri. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Yez bir çöl. Çöl de çok sıcak olduğu için evleri biraz daha aşağıya inşa ediyorlar yer altına. Burası 10 metre aşağı iniyor diye biliyorum. Buraya girmek serbest midir? Gel girelim. Bir şey okumuştum. Aslında bu evlerin soğutma sistemi büyük olasılıkla. Aşağıda bir su göreceğiz. Suyu 10 metre aşağı koyuyorlar ki... Gel var oğlum devam var mı? 10 metre aşağı iniyor onu diyorum. Sağa sola mı dönüyor? Aşağı iniyor. Burada boru var. Muhtemelen buraya su geliyordur. Sanki şey gibi Minecraft'ta çöl tapınağı bulmuşuz. Doğru diyorsun. Neydi o tapınakların ismi ya? Desert Temple. Doğru, Desert Temple. İsmi. Et kokuyor bura. Bizim bu arada Jungle Temple bulmamız lazım aslında. Oğlum ciddi mi soğuk, ben mi üşüyorum ha? Ciddi soğuk, ciddi. Esiyor şu an. Yez şehrinin önemli olmasının başlıca sebebi burası İpek yolunda kullanılan bir konaklama bölgesi. Bu şehir iki çölün kesişim noktasında ve etrafta buraya yakın benzer bir yer yok. Bittim buraya çıkarken. Dinlenme yeri yapmışlar. Yoruldum. Bak dinlenme alanı yapmışlar. Ulan iyi geldik ha oradan buraya. Buraya çıkartmak bir iş değil mi? Böyle içine gir. Gireceğim. Nasıl çıkacaksın? Ben çıkarım. Tatam. Burası akbabalar ölüleri yedikten sonra kalan kemiklerini attıkları yer. Atlayayım mı içine? Tut bakayım. Ama nereye atlayayım? Ölülerin kemikleri buraya bırakıldıktan sonra lime, sitrik asit, başka ne ekliyorlar? Kezzap, sülfürik asit ve lime ekleyip kemiklerin burada erimesini bekliyorlar. Eridikten sonra da o yağmur suyuyla akıp gidiyormuş. Bu geleneği yapmaları sebebi de ölümün bir son olmadığına inanmaları, ahiret inançlarının olması, Zerdüştlüğün eskatolojik bir din olmasından kaynaklı. Şimdi geri nasıl çıkarım? Çıkmak daha kolay oldu lan. Bakalım kitapta bir şey diyor mu bu hakkında? Çok iyi. Dehşet bilgi var burada. Bunlar da yazmıyor. Ritüeli yapan görevliler, nesasalar, cenaze buraya getirildiği zaman ölüleri gözlemliyorlar.
Eğer akbabalar ölülerin önce sağ gözünü yerse ruhunun iyi bir geleceğe kavuşmasını simgeliyor. Sol gözünü yerse ruhunun azap çekeceği anlamına geliyor. Nesraların da bütün işi bu. Yani burada ölülerin ne yaptığını gözlemlemek. Bu yüzden kirli sayılıyorlar ve köylere gidemiyorlar. Aşağıdaki şehirde yaşıyorlar. Sessizlik kulelerinin kullanılması 60'lı yıllardan sonra, 1960'dan sonra yasaklanmış. Artık Zerdüştler ölülerini bu taraftaki mezarlığa gömüyorlar. Bu kuleye çıkacak mıyız Mali? Kimse çıkmadı. Bana da gerek yok gibi geldi. Buradan nereye gidiyoruz? Ateş Tapınağı'na. Yine Zerdüştlerin Ateş Tapınağı'na. Merkeze. Ateşke'de Zerdüştlerin Ateş Tapınağı. Binanın girişte gördüğünüz kuş sembolü aslında bir kuş adam. Ona da Fravahar deniyor. 2 kişi. 2 person. Ticket. Turkey. Türkiye. Öyle bir ticket dedim ki beni bence Hintli zannetti. Veli fotoğraf, Veli fotoğraf. Fotoğraf mı? Bak gel şu Fravahar'ı çekelim. Fotoğraf çekeriz ya. Evet, Fravahar'ı anlatıyor burada. Burada dua ediyor. Allah'a şükrediyor. Yani onu simgeliyormuş. Elindeki ne bu? Elindeki yüzük, halka. Diyor ki her zaman sözünü tut, sözün ehli ol diyor. Bu düğünde olur, hayatta olur. Onun sembolüymüş halka. Two extend, 2 tane kanat. Each there was the wish symbols of good thoughts. İyi şeyler, good words, good deeds. Bu neydi? Bunu biri söylüyordu ya. Bu ortadaki halka da her şeyin böyle dönüşümlü olduğunu söylüyor. Diyor ki kötü yaparsan kötü olur, iyi olursan iyi olur'a getiriyormuş. Her şey bir anlam biçmişler ya. Şimdi burada sönmeyen bir ateş varmış Mali. Evet. Bu sönmeyen ateşte buradaki hocalar, onların hocaları kayısı ağaçlarıyla falan durmadan besliyormuş. Bu hiç sönmüyormuş. Sönmüştür gibi geldi bana ama. Saygısızlık ne diyorsun? Ateş burada. Bu Zerdüştlük dini bildiğiniz gibi Hindistan'da daha yaygın. Bu topraklarda, İran'da çok az kaldılar. 30 bin civarı şu anda Zerdüşt yaşıyor İran'da. Bu yüzden de bu kutsal ateşin Hindistan'a taşınması gibi bir durum varmış. Tamam, onu da çıkaracağım. Nevruz Bayramı, baharın gelişiyle ateşin yakılması Zerdüştlükten çıkma bir şey. Bütün dinlere de, kültürlere de oradan geçme. Bakın burada Nevruz'u kutluyorlar. Bu temsili peygamberleri. Bak bu kanatlı sembolün eski hali. O zaman mesela şey yok bak. Halka yok, uzamış. Elde yüzük gözükmüyor. Burası su kuyusu olabilir bu arada. Yani Zerdüştleri buradan sürüyorlar Müslümanlar burada. Müslümanlar mı bilmiyorum. Sürülme zamanları bilmiyorum ki. Yok canım tabii sürüyorlar oğlum. Müslümanlar sürüyor. Burası normalde bir su tankı. Bu su tankını turistler geçsin diye boşaltmışlar. Oğlum Zerdüşt'ü öldürmüşler. Turan, name, Turbratur. Türkler mi öldürmüş? Turan'dan birileri öldürmüş. Turan ne bilmiyoruz. Turan ne sence böyle? Arkadaşlar Türkler burayı işgal etmiş. Sonra öldürmüşler herif. Belki o yüzden bizi sordular girmişler. Turkey, Türkiye. Fişlendi. Kaç oğlum kaç. Turan'dan Turbratur diye biri. Zaten Mali bunların diline böyle uydurma falan bir gerginliği vardı. Allah Allah. Altyapısı buymuş demek ki. Gerginlik diyor. Ulan uydurmadan değil mi? Uydurma deyince gergin mi oluyor? Genetik bas, genetik bunlar ha, genetik. Çok sağlam bir restorana geldik bence. Kalar yaz. Mali seni hoş bir yere getirdim ha, vallahi billahi. Yaşlıdır değil mi? Arkadaşlar ben kıymeti Çendi dedim. Yani fiyatını öğrenmek istedim. Kadın güldü ve gitti. Güldü ve gitti. Bize söylemedi. Biz neler söyledik? Bir tane chicken kebap, bir tane sultani kebap, bir yoğurt, bir kola. Değil mi? Başka bir şey söylemedik. Buraya kaç vermeyi umuyorsun? Bana Abi iki tümen kişi... cinsinden söyle. Tümen cinsinden söylemeyeyim. Toplam Riyal cinsinden. $25 bekliyorum ben iki kişiye. $25 bekliyorsun. Net. Sen kaç bekliyorsun? Yani sen 600 bin tümen mi? 6 milyon mu tümen? 6 milyon tümen mi? $23 mı, ne kadar merak ediyorsun? $23 6 milyon tümen. yaklaşık 18 milyon tümen. Oha. Batarız farkında mısın? Yok. 18 milyon. 18 tane ondan verirsek batarız. Patlamayız. Neyse yoğurt geldi. Yine kabın içinde bakın. Böyle bir şey. Bu kola normal bizim teneke kola. Ama yine bu eski şişelerde. Burada bir kaşık var. Yani bu kaşık ne için onu bilmiyorum. Dehşet bir şey geldi bakın. Bu pilav 2 kişilik. Şeyini göster, sultaniyi göster. Ya hala bize bu büyük kaşığın ne işe yaradığını söylemediler, getirdiler ama. Pilav mı koyacağız bunu acaba? Al şunun yarısını. Bu et mi ya acaba? Bu et full et. Bu arada net Dülki'den baya iyi bir yer bura. Biraz da et ver lan. Bakın bu et. Tavukta baharat, garip bir baharat.
Köri var bunda. Aa, körili tavuk. Köri var ama yine bir şey var. Vur bunu. Çay tadı var. Bunu vurdum ya. Vurdun mu? O güzel yani. Müthiş değil mi? Dünkü çok kuruydu. Tahran'da yediğimiz yer bayağı kuruydu. Bu arada ek bilgi, o Tahran'da yediğimiz Eşrefül Esrami neydi? Şaraful Esnaf. Şaraful Esrami lokantası çok ucuz bir yermiş aslında. Biz benzer bir şeyi Kuzey Tahran'da yeseydik 3 katını ödermişiz. Yani buraya da bence o yüzden bir 2 kişi 30 dolar, 28 dolar ödeyeceğiz. Tereyağı götürmediler pilava. Yoğurdum yine müsilli. Ha, dün ben sarımsaklı demiştim. Burada sarımsak yokmuş. Sarımsakla soğan arası bir tane kök bitki varmış. Neydi? Müsil. Müsil değil. Müsil. İran'da yediğimiz pilavlar bayağı hafif. Yani tıka basa yiyoruz, dolu dolu. Ama hiç midemizi rahatsız etmiyor. Veya doygunluktan böyle boğazımıza gelen bir his olmuyor. Ama kebaplar o kadar da iyi değil. Beğendin mi abi yemeği? Mükemmel bence. Eve bir pilav yapma makinesi falan mı alsak ya? Bu vallahi neyle yapılıyor bilmiyorum ama makineyle olacak şey. Bu buharda yapılıyor bence ya. Bu kıyma değil mi et ya? Düz. O et ama bir garip yani anlamadım. Sanki ete kıyma dolamışlar gibi bir şey var kıvamı. Bir de birayı çok seviyorlar anladığım kadarıyla. Bütün restoranlarda alkolsüz bira var. Yemek bitti. Bakalım hesap ne kadar. Arkadaşlar iyi haberlerim var. Hesap bayağı iyi geldi. Bakın. Ne kadar geldi? Mali sence ne kadar geldi? Böyle sorduğuna göre cevap vereceğim de 20 dolar diyorum o zaman. Kral. 12 milyon tümen geldi. 20 dolar işte. Şeref şeyle aynı. Hayır ya 20 değil. 1.2 ile çarp. 14 15-14 dolar. Tahmin ettiğimizin yarısı geldi. O yüzden buraya puanımı kaç vereyim dur. Pilavını çok beğenmedim. Diğerinkini daha çok beğenmiştim. Yumurtalı şeyden yoktu. 7 vereceğim ya. 7,5 vereceğim. Abi 7-7.5 iyidir. sarıyor. 7-7.5 iyidir. Artık şehir merkezine, pazara gidiyoruz. Arkadaşlar burası Old Pazar diye geçiyor ama birazcık bakayım. Yani yemek yediğimiz restoran çok uzaktaydı. O yüzden oraya gidip gelmek için 20 dakikalık bir yolculuk yapıyorduk taksiyle. Taksi zaten çok ucuz, yarım dolar yani. Hepsi mi yarım dolar? 60 cent, 60. Taksici nereli olduğumuzu sordu. Dedik ki hani Türkiye. Bize İbrahim Tatlıses açtı. Çıkarken de para almayacağım diye ısrar etti. Bize vermedik. Bu Old Pazar'da çok bir şey yokmuş. Mali çok şaşırdım para almamasına. Evet. Oğlum bura ne böyle? Baharatçı. Baksana kocaman. Selam. Bakıyoruz öyle. Arkadaşlar Efes bira buldum. Bu? Oh, yes. Bu? Yes. Okey. Kaç para oldu ya? Evet, thank you. Efes'in alkolsüz birası. Bakın bu aromasız düz bira, buğday birası. 40 bu arada, 40 toman. Bunlar da şey, ikisi 12, yani 6 toman bunlar. Oğlum bu da şey lan, 20 lira falan. Neyse, bakalım İran'da Türkiye'de olmayan Efes'in birası. Tadı vallahi düz Efes, hiçbir fark yok. Daha hafif sadece. Hafiflikte alkol yok diyedir bence. Hoştur. Mali, bakacak mısın tadına? Hayır. Sağlam bir hayırdı. At at. Yok karısıyla ilgili bir bilgi yok. Burası Yezdin simgesi olan Emir Çakmak Kompleksi diye geçiyor. Bu bir su dağıtım merkezi. Aynı zamanda bir sebil. Sebil derken yani depolama merkezi. Burayı Amir Çakmak'ın karısı ona yaptırıyor. Kocaman bir yer işte. Bu üstündeki hat yazılarıyla ünlüymüş. Onlar da çok estetik duruyormuş. Buranın bir olayını bulamadık. Pazarda da bir şey yoktu. Ama burada Mali bir sürü pazar varmış. Tek bir tane değilmiş. Yani şuradan geldiğimiz zaman da burası aslında çarşı. Gel. Galiba buranın üstüne çıkılıyor. Orada birileri var çünkü. Bakayım gösterebiliyor muyum? Yezd biraz boş. Belki de mevsimsel bir şeydir bu ama çok boş arkadaşlar. Biz sabah geldik insan yoktu. Öğlen geldik yine insan yok. Ya terk edilmiş bir şehir gibi ama çok büyük yani. Dünyanın en gezilebilir ikinci şehriymiş. Turistik açıdan. Birincisi Venedik. Ve Venedik'le benzetiyorlar burayı aslında. Sadece kontrastı değişmiş gibi. Buradaki sokaklar birbiriyle labirent gibi. Tam kaybolmalık. Venedik'te olduğu gibi. Bu eski şehir tarafında şehri çok iyi korumuşlar. Ve bütün eski hanlar otel olmuş. Veya kafe olmuş. Ya turistik açıdan çok güzel bir yer. Sokakları da çok hoştu. Şehrin sokakları, peyzajı. Değil mi ya? Bulvarlar, caddeler çok hoş burada. Güzel geniş. Ya bütün her yer
düzlük olduğu için blok blok inşa etmişler şehri. Belediyesi iyi. Belediye iyiymiş. Bakayım gözüküyor mu? Şöyle yapsam daha iyi oldu lan. Burası Ulu Cami. Yezd Ulu Cami mi? Jameh Mosk da deniyormuş. Selçuklular burayı bir Zerdüş tapınağı yıkarak üstüne yapmışlar. Yok böyle ben burayı için güzel bir şey bulamadım ya konuşacak. Ama olmasa gerekiyor gibi yani. Bak Kur'an-ı Kerim ayetleri yazıyor çimlerin içinde, görüyor musun? Selçuklu döneminde de buraya işte hükmedince mavi yapılmasının sebebi hep hakimiyeti şey yapıyormuş, temsil ediyormuş mavi renk. Hakimiyet. Gökyüzü hakimi ya, böyle gökyüzü üstten çöküyor gibi düşün. Ve geometrik simetrik desenlerle çevrili bak. Geometrik simetrik desen bizde yoktur. Minareleri de 48 metreymiş. Minareleri 48 metre. Onu ilk vereydin iyiydi. Bu kısmı söylememiştik. Arkadaşlar bugün 31 Aralık yani yılbaşı günü olduğu için muhtemelen hiçbir turist yok. Yani bütün Yezd bizim. Bu arkamda 12 imam türbesi var. Bir şey fark ettim bakın. Okumadan fark ettim. Bakın tepeye. Görebiliyor musunuz? Böyle ışık gelen yerlerden, pencerelerden hüzme şeklinde lekeler akıyor. Boya gibi aynı. Buradaki çatlaktan da akmış. Hatta şöyle yine göstereyim. Böyle daha iyi gözüküyor bak daha net. Tahminimce bunlar tepede biriken çöl tozlarının yağmur yağdıktan sonra akmasıyla oluşuyor. Ve bence bayağı hoş duruyor. Sanki böyle güneş gibi. Fark ettiniz mi? Bakın güneş. Arkadaşlar yerimi buldum. Çölde bir vaha, nargile. Burada bir otağımız da var. Nargile değil bu arada, galyan. Galyan. Galyan de ne demekmiş arkadaşlar biliyor musunuz? Bakalım sesi alabilecek misiniz? Galyan fokurdamak demek arkadaşlar. Burada şişa deyince yanlış anlaşılıyormuş. Nargile de yanlış anlaşılıyor galiba ya da yok. Galyan diyeceksiniz. İstanbul'un nargile daha iyidir. Net. Şimdiye kadar pilav. Bir tek pilav ya. Teşekkür. Bakın bu nebat şekeri. Oda kal. Oda kal. Oda kal. Uf, oda kalmadı ya. Nebat şekeri. Bunu çayınıza atınız. Karıştırıyorsunuz. Bu eriyor içinde. Tadını veriyor. Bili bu? Hoştur. Hoştur. Bu okuduğun slaytlar daha çok aklında kalacak biliyorsun değil mi? Çünkü konum bildiriyorsun beyinde. Mesela bunu burada okuduğunu hatırlayacaksın. Farklı bir yerde okuyorsun. Mesela bana bir şey söyle şu anda. Çok önemli bir şey söyle. Allergy induced ödema is potentially life threatening. Bunu unutmayacaksın. Ben Yezd'i bayağı sevdim. Bakın bu çayın yanında geldi. Hacı Badum. Acı badem bu arada. Onların yaptığı şekil bu. Dedi ki bana bu dedi Yezd usulü cookie'dir dedi. Müthiş bir şey ya. Anlamadım. Tatlı. Çok farklı bir baharat var. Ben bunu hiç tatmadım. Bütün İran'da bu kokuyor bu arada. Anasorum su gibi bir şey. Yo anasonla alakası yok. Ya yedik içtik. Bir nargile. 2 çay, bir kahve. Oturduk ettik. Bayağı da turistik bir yer yani. Bütün hesap 5 dolar tuttu ya. 5 dolar. Abi Çorlu'da Bu kadar çay içsen. bu kadar çay içsem, nargile içsem 15 dolar tutardı be. Çölde olduğumuz için bu çöl ikliminde güneş gittiği an burası buz gibi oluyor. Buz. Şu an bayağı soğuk. Bakın arkadaşlar burası Dövlet Avat Park. Yezd valisinin zamanında sarayı diyebiliriz ya. Sarayı. UNESCO Dünya Mirası'nda olan bir yer ve birazdan göreceğimiz dünyanın en uzun rüzgar yakalayanı, Windcatcher, neydi diğer adı? Badgir. Dünyanın en uzun badgiri burada bulunuyor. Bütün Yezd şehri kanallarla döşeli. Dağlardan çünkü suları bir şekilde getirmek gerekiyordu. Bunlar da kendi buldukları bir pompalama sistemiyle diyeyim. Suları 45 kilometre ötedeki dağlardan buraya getiriyorlar. O kanalların ismi de bu arada kanat.
Şimdi ikinci kısımdayız. Bu ikinci kısımda bu bölüm komple sulama kanallarıyla sulanıyor. Ekstra olarak gördüğünüz bu uzaklıktaki yapı dünyanın en uzun rüzgar yakalayını, Badgır'ı. Buradaki Badgır'ın amacı klima görevi görmesi. İnsanların yazda konaklayabilmesi için evlerin soğuması gerekiyor. Çünkü yazın çölün ortasında olduğumuz için dehşet sıcak oluyor. Bu tip 1 diyeceğim buna. Tip 1 rüzgar yakalayıcılar, Badgır'lar, dört bir yandan gelen sıcak hava rüzgarını alıyorlar. Beni Badgır olarak düşün ya da dur. Ben sıcak havayı içime alıyorum ve toprağın altına götürüyorum. Bu hava toprağın altında soğuduktan sonra bu soğuk hava içeriye geri gelip içeriği soğutuyor. Sıcak havada aynı şekilde Badgır'dan geri çıkıyor. Genellikle sıcak havanın çıktığı ikinci bir küçük Badgır oluyormuş. Burada nasıl çalıştığını tam bilmiyorum. Diğer bir Badgır türü ise akışkanlar basıncında gördüğümüz bizim aslında kanallardan hava geçmesini sağlayan bir Badgır. Kanallardan hava geçtiği zaman su sürekli olarak tazikli bir şekilde şehre geliyor. Bu ikinci Badgır da bu işe yarıyor. Yani bir pompa görevi görüyor. İyi anlattın mı? Bir sıkıntı var mı? Yok, iyi anlattın. Sen seviyor Türkiye. Türkiye Türkiye hoştur. Türkiye hoş değil. Hoş, Yaşlıdır. yaşlıdır. نفهم ترکی سخت Sağ. ترکیه سخت ترکی زبان ترکی سخت Ha, okey. سخته اوکی İbrahim Tatlıses. نه نه نه، نه، تدریس نی. آفرین عربیه عربی کردی هل أنت عارف العربية؟ لا این کردیه کردی کردی. کردی العراق Kurdi Kürtçe Arap.